Bu video YouTube kanalımın çalınmasını ve hesabımı nasıl geri aldığımı anlatıyor. Büyük ihtimalle siz de tüm hesaplarınızın güvende olduğunu düşünüyorsunuz. Ama belki yanılıyor olabilirsiniz. Sizi 9 Ağustos gecesine götürmek istiyorum. O sessiz, sakin yaz gecesine. Tam da uykuya dalmak üzere olduğum o ana. Gecenin sessizliğini telefonuma gelen bildirimler bozdu. Arka arkaya çın 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 sürekli bildirim geliyordu. Ben önce WhatsApp'tan gelen bir mesaj serisi sandım. Hani bilirsiniz, ister istemez bir WhatsApp grubuna dahil oluyorsunuz ve kimi saat tanımaz dostlarınız size mesajlar gönderiyor. Sinirle kalktım ve telefonuma baktım. Fakat ekranda gördüğüm şey Google ve YouTube'dan gelen kritik güvenlik alarm mesajlarıydı. Neler olduğunu kontrol ettiğimde e-postam, kurtarma e-postam, şifrelerim, telefonum falan değiştirildiğini gördüm. O sessiz gece bir anlığına benim için bir kaosa döndü. Paniğe kapıldım. Çünkü Google hesabım, dolayısıyla YouTube kanalım çalınmıştı. O an bir tek şey düşündüm. İşte kanalımı, yıllardır emek verdiğim videolarımı, yani başına bir şey gelmeden bir an önce geri almalıyım. Çünkü YouTube benim için sadece bir hesap değil. Anılarım, binbir emek verdiğim, yıllarımı verdiğim videolarım, bana destek veren izleyenlerim oradaydı. Salona geçip hemen bilgisayarımı açtım. İşte Google'ın hesap kurtarma sayfasına girdim hemen. Yapmamı istediği, yönlendirdiği her şeyi defalarca denedim. Ama her seferinde aynı duvara çarptım. Çünkü sistem sürekli benden oturum açmamı istiyordu. Zaten mailime ulaşamıyordum. Şifrelerim, telefonum değiştirilmişti. Yani tam bir çıkmaza girdiğimi hissettim. Ama yine de sabaha kadar sonucun değişmeyeceğini bile bile devam ettim. Çünkü hesabın bana ait olduğunu kanıtlayabileceğim bir aşamaya geçemiyordum. Yani gerçekten tam anlamıyla kilitlendim. Ertesi sabah böyle birkaç yazı okudum konuyla ilgili. YouTube videosu izledim. Ki orada bir umut ışığı vardı. Çünkü eğer YouTube veya Google'ın X hesaplarından iletişim kurarsam benimle direkt iletişime geçeceklerine dair bir bilgi vardı. Ben de hemen yazdım ve etiketledim. Cevabı beklerken ilginç bir şey oldu. Ki bu detay daha sonra önem kazanacak. Yurt dışından birkaç hesap, böyle 10-15 tane hesap, Mary Fried isimli birini etiketleyerek onunla iletişim kurmam gerektiğini söylediler. İşte hesabımı kurtarabilirmiş, herkese yardım ediyormuş vesaire vesaire. Ama ben YouTube'dan bir cevap gelmesini sabırla bekledim. Neyse ki YouTube'un resmi X hesabı benden işte e-mailimi ve sabırlı olmamı isteyen bir mesaj attı. Ama işler daha da karıştı. Aranızdan bazı izleyenlerin fark ettiği üzerine saldırgan kanalıma böyle bir kripto para tanıtım videosu attı. O an zaten böyle beynimden kaynar sular indi. Çünkü artık kanalıma müdahale etmeye başlamıştı. Videolarımı silebilirdi, kanalımı ortadan kaldırabilirdi. Ben de cesur bir adım atayım istedim. Aslında galiba çaresiz demek daha doğru olur ve bu Mary Fried ile iletişim kurmaya karar verdim ve X hesabına bir mesaj attım. Sonuç mu? X hesabım yasal olmayan girişim sebebiyle askıya alındı. İşler benim için çok daha karmaşık hale geliyordu. Zira Mary Fried isimli hesap aslında bir hackermış. Gerçi burada adını değiştirerek kullanıyorum. Kendi güvenliğim için. Tahmin edersiniz ki uzun uğraşlardan sonra X hesabımı geri almaya başardım. Ama yine de bu Mary Fried ile Telegram üzerinden iletişim kurdum. Çünkü bana nasıl yardım edeceğini merak ediyordum doğrusu. Gerçi aramızdaki yazışma, sohbet artık her neyse bir konuşmadan çok bir röportaj gibiydi. Kendisi Amerika'da yaşayan, ilgili, açık sözlü, dürüst bir kadındı. Yani profil resmi ve adından dolayı kadın olduğunu varsayıyorum. İşi de bu tip durumlarda mağdurlara yardım etmekti. Yani bir nevi beyaz hacker'dı. Mary Fried'e göre hesabımı geri almak yaklaşık 20-25 dakika falan sürecekti. Zaten görüntülediğinde de hesabımın %100 kurtarılabileceğini yazdı. Sohbetimiz esnasında öğrendim ki aslında aldığımız o tüm tedbirler çok da güvenli değilmiş. Basit bir kod ya da hani hazır bir yazılım bile o özel şifreleme yöntemlerini bayağı bypass edebiliyormuş. Yani basitçe benden çalınanı geri çalacaktı. Ben de tabii sordum. Yani benimki gibi sıradan bir kanal neden hedef olsun ki? İzlenmesi düşük, izleyeni az, para kazanmıyor, dünyayı peşinde koşturan bir trende sahip değil. O da bunun karşısında şey yazdı. Sıradan hesaplar hackerlar için çok daha kullanışlı olabiliyormuş.
Zira hani hem keyfi hem güç gösterisi olsun diye skor almak amaçlı. Kendi aralarında yarıştıkları için bunları yapıyorlarmış. Ama kötü niyetliler de var. Yani kanalınızı para karşılığı geri vermeyi teklif edebilirler dedi. Fidye sisteminden bahsetti. Ya da büyük bir siber suça karışıp aradan kolayca sıyrılabilirdi ve sen resmi makamlarla karşı karşıya gelirdin. Ama daha da kötüsü, eğer Google hesaplarına bağlı bir banka kartın varsa bankacınla görüşmen daha doğru olabilir dedi şu aşamada. Ki o anlattıkça benim tedirginliğim, heyecanım, korkum daha da arttı. İnanın buraya kadar her şey çok ikna ediciydi. Yani beni teskit eden, rahatlatan, ne yapılacağını sırasıyla anlatan bir tipti. Ama sonunda işte $30 bir yazılım indirmem gerektiğini söylediğinde durdum. Çünkü çok daha büyük bir tuzağa düşecekmişim gibi hissettim. O yüzden legal yoldan ilerlemeye karar verdim ve YouTube'un benimle iletişime geçmesini bekledim. Bir gün bekledikten sonra, ki o bir günün benim için nasıl geçtiği asla tahmin edemezsiniz. YouTube hesabı bana, resmi hesabı bana doğrudan bir mail atınca gerçekten umutlanmaya başladım. Çünkü daha önce hiç geçemediğim aşamalara ulaşabileceğim bir link vermişlerdi. Böylece hesabın bana ait olduğunu ispat edebilecektim. Zaten günün sonunda işte YouTube hesabımın kilitlendiğine dair bir mesaj daha aldım YouTube'dan. Askıya alınmıştı. Başta yine panik yaptım ama aslında bu saldırganın kanalım üzerinde herhangi bir değişiklik yapamayacağını işaret ediyordu. Yani yavaş yavaş umutlanmaya başladım. Zaten herhalde bundan bir saat sonra falan Gmail hesabıma ulaşabileceğime dair bir mail aldım. 15-20 dakika sonra da Google hesabım geri geldi. Sonra da YouTube kanalım. Valla o kadar rahatladım ki böyle göğsümden bir taş kalkmış gibi oldum. Nefes almaya başladım. Gerçekten o 2 gün benim için kabus gibi geçmişti. Valla inanın karşı tarafın bunu nasıl yaptığını veya kim olduklarına dair bir fikrim yok. Ama şunu da bilmiyorum. Hani ben nerede açık verdim? Buna dair de bir fikrim yok. Ama bir şekilde kanalımı geri kurtardım ya, ondan dolayı çok mutluyum. Fakat bu süreçte öğrendiğim çok önemli şeyler var. Ne kadar tedbir alırsak alalım, görünen o ki hesaplarımız aslında hiç de güvende değil. Çünkü hesaplarımız çok kolay kopyalanabiliyor. Dolayısıyla bu noktada biraz uyanık olmakta fayda var. Ne gibi? Mesela gelen linklere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle her şeye tıklamamak gerekiyor. Kontrol etmeden açmamak gerekiyor bir dosyayı. Bilgisayarımıza bir şey indirmeden önce birkaç kere doğrulamamız gerekiyor ki bu tip saldırılardan korunabilelim. Aslında kabul edin çoğumuzun işte e-mail hesapları, şifreleri belki bundan 10 yıl, 15 yıl önce atanmıştır. En azından benim öyleydi. Çok fazla değiştirmek zahmetine katlanmıyordum. Belki bankalardaki gibi 6 ayda bir şifre değiştirmek bir alışkanlık haline getirilirse bu tip saldırılardan kendimizi koruyabiliriz. Umarım bu hikaye sizin de başınıza bir şey gelirse bunun gibi ne yapmanız ya da ne yapmamanız gerektiğine dair bir rehber olur. 6 Eylül'de görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.